Yüzlerce kenar notu arasında bir kelime diğerlerinden çok daha fazla tekrar ediyor. Loş bir kütüphane odasında, masanın üzerinde birikmiş binlerce sayfalık Batı felsefesi, Doğu tarihi, sosyoloji, hukuk ve askeri strateji klasikleri düşünün. Her birinin sayfalarında kırmızı, mor veya kurşun kalemle aceleyle karalanmış işaretler, şerhler, ünlemler ve kelimeler var. Bir insan düşünün ki, ömrünün en hararetli, en fırtınalı dönemlerinde bile okumaktan vazgeçmemiş ve okuduğu her metni adeta bir cerrah titizliğiyle incelemiş olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'de muhafaza edilen muazzam kütüphanesine girip, onun elinden çıkma tüm o kenar notlarını, sayfa şerhlerini sayısal ve tematik bir süzgeçten geçirdiğimizde karşımıza nasıl bir tablo çıkar? Bu video, 1. sayfa kenarındaki notlar serimizin büyük finali. Geride bıraktığımız bölümlerde Montesquieu'den Voltaire, Gustave Le Bon'dan Ziya Gökalp'e kadar pek çok düşünürün sayfalarında gezinmiştik. Şimdi ise tüm bu okuma serüvenine yukarıdan, geniş bir açıyla, adeta zihinsel bir haritanın istatistiğini çıkararak bakma zamanı. Bir liderin beynindeki en büyük takıntıları, en çok üzerine titrediği kavramları ve kurduğu devletin kodlarını hangi kelimelerle kağıda döktüğünü anlamak için bu sayısal veriler bize benzersiz bir kılavuz sunuyor. Atatürk'ün zihin dünyasını anlamak için tarihçilerin ve araştırmacıların en çok başvurduğu yer, şüphesiz Anıtkabir Atatürk kitaplığıdır. Burada resmi kayıtlara göre 3997 kitap bulunuyor. Bu muazzam koleksiyon, sadece nislik olarak değil, nitelik olarak da bir devlet adamının sahip olabileceği en zengin entelektüel hazinelerden biri. Mustafa Kemal, bu kitapların binlercesini satır satır okumuş, altını çizmiş ve kenarlarına kendi düşüncelerini not etmiştir. Yapılan katalog çalışmalarında, onun kitaplarda işaretlediği, altını çizdiği veya doğrudan kenarına kendi el yazısıyla şerh düştüğü satır sayısının 10.000'in üzerinde olduğu saptanmıştır. Bu, sıradan bir okuma alışkanlığının çok ötesinde, adeta okunan her metinle girilen derin bir zihinsel diyalogdur. İşte bu muazzam veri havuzunu tematik olarak incelediğimizde, kurucu iradenin hangi kavramlar etrafında kümelendiğini, hangi fikirleri birer yapı taşı olarak benimsediğini sayısal olarak görebiliyoruz. Tarih, bize belgelerle konuşur, ancak bu belgelerin arkasındaki frekanslar, tekrarlar ve kelime yoğunlukları, bir liderin bilinçaltındaki en büyük öncelikleri ele verir. Ancak tam bu noktada serimizin bu en kritik ve bilimsel veriye dayanan bölümünde, izleyicimize karşı tamamen dürüst olmak ve akademik ihtiyatı elden bırakmamak adına çok mühim bir şerhi, bir uyarıyı buraya eklemek zorundayız. Atatürk'ün kitaplığındaki eserlerin tematik dağılımı ve altını çizdiği satırlar Anıtkabir derlemelerinde büyük ölçüde kataloglanmış olsa da, onun bizzat kendi eliyle yazdığı tüm o münferit kenar notlarındaki her bir kelimenin kesin, eksiksiz ve nihai bir matematiksel dijital sayımı günümüzde henüz tamamlanmış tam bir istatistiksel veri tabanına sahip değildir. Bu nedenle bu kapanış videomuzda ele alacağımız sayısal yoğunluklar, kelime tekrarları ve sıralamalar, mevcut kütüphane kataloglarından, yayınlanmış şerh derlemelerinden ve tarihçilerin çalışmalarından süzülen son derece güvenilir ama yorumsal ve temsili bir değerlendirmedir. Bunu kesin, değişmez bir matematiksel veri gibi sunmak yerine, kurucu kadronun ve Mustafa Kemal'in zihinsel ağırlık merkezini gösteren bilimsel bir projeksiyon olarak okumak çok daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Bu temkinli çerçeveden bakıldığında bile, karşımıza çıkan tematik kümelenme, yeni devletin neden ve nasıl kurulduğunu açıklayan muazzam bir ipucu vermektedir. Peki bu temsili ve tematik istatistiğin zirvesinde, o yüzlerce kenar notu ve altı çizili satır arasında en çok tekrarlanan, kurucu liderin adeta bir pusula gibi sürekli etrafında döndüğü o birinci kelime hangisidir? Veriler ve araştırmalar net bir şekilde gösteriyor ki, o kelime millet kavramıdır. Mustafa Kemal, sosyoloji kitaplarında, tarih ciltlerinde, hatta edebiyat eserlerinde bile ne zaman bir topluluğun külleri arasından doğuşu, bir halkın bütünleşmesi veya uluslaşma süreci anlatılsa, kalemi hemen eline almıştır. Ziya Gökalp'in metinlerinde, Leon Cahoon'un Asya tarihlerinde, Fransız ihtilali anılarında en yüksek yoğunlukla işaretlenen, kenarına onay veya şerh notu düşülen kelime hep millettir. İmparatorluğun ümmet ve tebaa yapısından, modern bir ulus bilincine geçişin sancılarını yaşayan bir lider için, bu kelimenin birinci sırada yer alması kesinlikle bir tesadüf değildir. İkinci sırada ise bu kelimenin ayrılmaz eşi, sarsılmaz ikizi gelir, egemenlik.
Russo Toplumsal Sözleşmesi'nde, Montesquieu'nun hukuk analizlerinde egemenliğin kaynağının şahıslardan alınıp topluma verilmesini anlatan her satır, Mustafa Kemal'in mor ve kırmızı kalemlerinin mutlak hedefi olmuştur. Bu iki kelimenin notlardaki muazzam frekansı, daha sonra Ankara'da meclis kürsüsünün arkasına asılacak olan o en radikal kurucu ilkenin, yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, düsturunun kütüphane odalarındaki zihinsel doğum sancılarıdır. İşte tam bu noktada, bu büyük istatistiksel analizin bizi götürdüğü en çarpıcı dönüm noktasına, videonun en güçlü anına geliyoruz. Mustafa Kemal'in kenar notlarını incelerken karşımıza çıkan en büyük şaşkınlık, onun sadece kendi fikirlerini onaylayan satırları çizmemesidir. Eğer öyle olsaydı, bu sadece pasif bir okuma olurdu. Hayır, o en çok muhalefet ettiği, en çok tehlikeli gördüğü fikirlerin de kenarına en uzun notları düşmüştür. Siyaseti dini dogmalara dayandıran metinlerin, Machiavelli gibi gücü ahlaktan koparan pragmatik teorilerin ya da Edmond de Molins gibi ırksal üstünlük iddia eden sahte bilimsel safsataların kenarına düştüğü o reddiye notları, ünlemler ve soru işaretleri, sayısal olarak onay notlarıyla neredeyse başa baş gitmektedir. Yani onun kütüphanesindeki istatistik, sadece bir hayranlığın değil, çok sert bir entelektüel mücadelenin, bir felsefi ayıklama sürecinin haritasıdır. O, Batı dünyasının ürettiği tüm fikirleri masaya yatırmış, faydalı olanı almış, tehlikeli ve dogmatik olanın ise kenarına adeta bir bariyer çekmiştir. Yeni kurulan Cumhuriyet, işte bu filtrelenmiş, elenmiş ve bu toprakların gerçekleriyle harmanlanmış sarsılmaz bir entelektüel süzgecin üzerinde yükselmiştir. Bu zihinsel süzgecin sayısal tablosunda, fen bilimleri, felsefe ve pedagoji kitaplarına baktığımızda karşımıza çıkan diğer iki baskın kelime ise akıl ve ilim kavramlarıdır. Voltaire'in dinsel bağnazlığa karşı yazdığı sözlükte, Auguste Comte'un pozitivizm metinlerinde, Herbert Spencer'in toplumsal evrim teorilerinde ve John Dewey gibi pedagogların raporlarında bu iki kelime sürekli olarak en yüksek frekansla çizilmiştir. Mustafa Kemal için akıl ve ilim, sadece akademik birer terim değil, bir devletin, bir eğitim sisteminin ve bir hukukun üzerine kurulması gereken yegane sarsılmaz temeldir. Göklerden geldiği varsayılan dogmaların, batıl inançların ve üfürükçülerin peşinden giden bir toplumun çağdaş dünyada hayatta kalamayacağını çok iyi bildiği için, bu iki kavramı kütüphanesinde adeta birer mühür gibi biriktirmiştir. Nitekim, yıllar sonra meclis konuşmalarında, okul açılışlarında ve nutukta en çok tekrarlayacağı kelimelerinde yine millet, egemenlik, akıl ve ilim olması, kütüphanedeki o temsili istatistiğin devletin resmi diline ve hafızasına nasıl kusursuzca tahvil edildiğinin en büyük kanıtıdır. Kağıt üzerindeki kurşun kalem izleri, zamanla meclis zabıtlarına, anayasa maddelerine ve bir ülkenin kader çizgilerine dönüşmüştür. Birinci sayfa kenarındaki notlar, serimiz boyunca, bir devlet adamının sadece cephelerde savaşan bir asker değil, aynı zamanda insanlığın ortak düşünce mirasıyla sabahlara kadar boğuşan devasa bir entelektüel olduğunu adım adım inceledik. Montesquieu ile kuvvetler ayrılığının dengesini arayan, Gustave Le Bon ile kitleleri esaretten kurtarmanın psikolojik şifrelerini çözen, Voltaire ile bağnazlığın kökünü kazımaya çalışan, Ziya Gökalp ve Émile Durkheim ile modern vatandaşlığın ve dayanışmanın sosyolojik haritasını çıkaran bir zekaya şahit olduk. Tüm bu okumalar, tüm bu sayfa kenarı şerhleri bize gösteriyor ki, Türkiye Cumhuriyeti tesadüfen, fevri kararlarla ya da sadece askeri bir talihle kurulmamıştır. Bu devlet, insanlık tarihinin ürettiği en büyük felsefi, hukuki ve bilimsel birikimin kurucu bir dehanın zihninde süzülmesiyle, ilmek ilmek, satır satır tasarlanmış bir medeniyet projesidir. Kitapların kenarına düşülen o notlar, o küçük işaretler, bugün üzerinde özgürce yaşadığımız, hukukun üstünlüğünü ve hürriyeti savunduğumuz bu ülkenin en dürüst, en asil ve en köklü tapu senetleridir. Bugün geriye dönüp baktığımızda, Anıtkabir'deki o sararmış sayfaların, altı çizili binlerce satırın ve kenar notlarının ne kadar büyük bir zihinsel harita oluşturduğunu hayranlıkla izliyoruz. Bir liderin kitap okurken en çok yazdığı o kelimeler, yani millet, egemenlik, akıl ve ilim, bugün hala bizim yolumuzu aydınlatan en güçlü meşalelerdir. O kurşun kalem izleri, dogmaların karanlığına karşı çekilmiş en büyük entelektüel siperdir. Cumhuriyetimiz, köklerini geçmişin sığ tartışmalarına değil, insanlığın ortak aklının ve biliminin sarsılmaz zeminine dayandırdığı için bugün hala ayakta durmaktadır ve yarın da durmaya devam edecektir. Birinci sayfa kenarındaki notlar serimizin bu son bölümünde,
Bir zihnin istatistiğini çıkararak büyük resmi tamamladık. Peki sizce Mustafa Kemal Atatürk'ün kitap kenarlarına en çok yazdığı bu 4 kavram, yani millet, egemenlik, akıl ve ilim, bugün bizim toplumsal hayatımızda ve geleceğe yürüyüşümüzde hala hak ettiği kurucu değere sahip mi? Modern dünyanın karmaşık sorunlarını çözerken, bu 4 kavramın rehberliğine bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi, analizlerinizi ve serimiz boyunca edindiğiniz izlenimleri aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı, videomuzu beğenerek kanalımıza destek olmayı unutmayın. Birinci sayfa kenarındaki notlar, serimizi burada noktalıyoruz. Ancak tarih yolculuğumuz kesinlikle bitmiyor. Bir sonraki yeni belgesel serimizde, yine tarihin az bilinen, gizemli ve sarsıcı sayfalarını aralamak üzere çok farklı bir konseptle karşınızda olacağız. O zamana kadar okumaya, sorgulamaya, tarihin satır aralarında kalmaya ve bizimle keşfetmeye devam edin. Hoşça kalın.